Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes Yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık taş fırın ekmeğini aratmayacak çok kolay, enfes bir ekmek tarifi ile sizlerleyim. İnanın öyle lezzetli oldu ki bundan sonra sizler de evinizde bu tarifimle taş fırın ekmeği tadında ekmekler hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hadi buyurun hemen tarife geçelim. İlk olarak yoğurma kabımın içerisine 5 su bardağı un alıyorum. Sonra ortasını kaşıkla açıp diğer malzemelerini ekleyeceğim. Unun ortasını açınca 2 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde elimi yakmayacak ılıklıkta su ekliyorum. Bardağın bir tanesi tam dolu, diğeri ise bir parmak eksik kullanıyorum. Ardından 30 gram zeytinyağı, kaşık ölçüsü olarak 4 yemek kaşığı oluyor. 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip biraz karıştırıyorum. Unun ortasına eklediğim malzemeleri una yedirmeden gördüğünüz şekilde biraz karıştırdım. Artık şimdi de kenarlardan unları kaşıkla alarak karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığım bardak ölçüm 200 mililitredir. Yani standart su bardağı kullanıyorum. Bu şekilde kaşıkla unu yedire yedire hamur kıvamını aldıracağım. Böyle kaşıkla toparlayabildiğim kadar toparladım. Şimdi de artık kaşığı çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Elimle de elimi tamamen salıp özlü bir hamur kıvamını alana kadar bu şekilde yumruklaya yumruklaya yoğurdum. Ve şimdi de toparlıyorum. Orta yumuşaklıkta özlü bir hamur oldu. Ve yoğurma kabımın içerisine çok az zeytinyağı döküyorum. Elimle böyle kabın içerisini yağlayıp hamurumu bırakıyorum. Üzerine uygun bir kapak örtünce ılık ortamda gelişip kabarması için 1 saat dinlendiriyorum. Daha çabuk gelişmesini isterseniz üzerine sofra bezi örtebilirsiniz. Hatta benim gibi kalorifer peteği yanına koyarsanız daha çabuk gelişip kabaracaktır. Kabaran hamurumun ilk önce havasını aldım. Sonra masaya alıp birkaç kez böyle yuvarlayarak katlıyorum. Ardından 3 eşit parçaya ayırıp 3 tane beze yapıyorum. Az sonra da göreceğiniz gibi çok kolay bir ekmek şekli vermesi var. Sizler de pratik bir şekilde evlerinizde hazırlayabilirsiniz. İnanın tadı muhteşem oluyor. Gerçekten hazırlamaya değer bir ekmek tarifidir. Üç tane bezemi hazırladım. Şimdi de artık ekmeğimizin şeklini verelim. Ve ilk yaptığım bezeyi alıp elimle servis tabağı genişliğinde bastırarak açıyorum. Tam bu kadar, yani servis tabağı büyüklüğünde açınca uç kısmından rulo yaparak sarıyorum. Ortaya gelince iki uçlarını incelterek sardırmaya çalışıyorum. Böyle sarınca açılmaması için iyice bitiştiriyorum. Sonrasında elimin altında yuvarlayıp güzelce düzeltiyorum. Ve kenara alıyorum. Diğer bezelerime de aynı işlemleri uygulayıp ekmeklerimin şeklini böyle kolaylıkla vermiş oluyorum.
Beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak ve yeni gelecek tariflerimi kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, ekmeğimin üçünü de hazırladım. Şimdi de tepsime yerleştiriyorum. Ekmekleri tek tek tepsiye bırakıp pişirme kağıdını böyle büküyorum. Pişirme kağıdını böyle katlamamın sebebi çok aşırı kenarlarına yayılıp pişerken bitişmemelerini sağlamak. Tepsime üçünü de yerleştirdim. Hafif orta kısımlarına böyle biraz bastırdım. Şimdi de üzerini temiz bir bezle örtüp 15-20 dakika arası tepsi mayası yapıyorum. ...15 dakikanın sonunda jiletle üzerlerini böyle çizikler atıyorum. Jilet kullanmanız şart değil. Aynı işlemi keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz. Böyle çizikleri atınca artık son olarak üzerlerine su serpiştiriyorum. Ve ardından çay süzgeci ile çiziklerin aralarına un serpip fırına verebiliriz. 200 derece fırında 30 dakika boyunca pişiriyorum. Benim fırında tam 30 dakikada pişti. Fakat her fırın için geçerli olmaz bu süre. Sizler 20 dakikadan sonra kontrol edin. Üzeri böyle kızarınca da çıkartabilirsiniz. Ekmeklerimiz artık servise hazır. Harika bir kokusu var. Fırından aldığınız taş fırın ekmekleri tadında şahane ötesi oldu. Hemen içini sizlere de göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok güzel kabarık, harika bir ekmek tarifidir. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Gerçekten deneyince asla pişman olmayacağınız bir tarif ve sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.